Herkese merhaba, ben Buse. Bu videoda AirPods kılıfı nasıl örülür onu anlatacağım. Bu şekilde ben 2 tane ördüm. Şimdi bir tanesini sizlerle birlikte öreceğim. Bu şekilde açılıyor. Ve bu şekilde de kılıfa yerleştirip düğmeyi ilikliyorum. Genel olarak görüntüsü bu şekilde. Örerken koton içerikli bir ip kullanacağım. İsterseniz akrilik ipler de kullanabilirsiniz. Ama genel olarak esnemeyen türdeki ipler bu kılıfın formunun bozulmamasını sağlayacaktır. Bu şekilde %70, %80 pamuklu ipler kullanabilirsiniz. Sarı olan da aynı şekilde bunun bedenine uygun. Alt kısımda AirPods girişi de var. Şarj kısmı. Yine bunu takıyorum ve düğmeyi ilikliyorum. Ben düğmeyi de ördüm ama isterseniz normal bir düğme dikebilirsiniz. Bütün detaylardan video içerisinde bahsediyor olacağım. Bu şekilde. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler dilerim. Örerken bu şekilde ince bir ip kullanacağım. Normal amigurumi örerken kullandığımız ipleri de tercih edebilirsiniz. Zaten benziyor yapısı da. Ama herhangi akrilik bir iple de örülebilir elbette. Bu şekilde bej rengini tercih ettim. İpinize uygun tığ seçebilirsiniz. 3 milimetrelik tığ kullanacağım. Örerken bir de işaretleyici ihtiyacımız olacak. Ama eğer yoksa toka veya ip kullanabilirsiniz. En son iğne ve tabii ki de makasa da ihtiyacımız var. Zincir çekerek başlayacağım. Boşluğumu yapıyorum ve bir tane düğüm yapıyorum. İpi doladım. Bu boşluktan geri çıktım. Bir zincir, 2, 3, 12 tane zincir çekiyorum. 12 zincirimi yaptım. Sık iğnelerle öreceğim modeli. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. İpi doladım. Aynı boşluktan çıktım. Sağımdaki 2 ilmeği örüyorum. Sık iğne yapmış oldum. İşaretleyiciyi buraya takacağım. Çünkü ilk ilmeği kaybetmek istemiyorum. Burası benim başlangıç yerim. Bir, iki, üç, 4 sık iğnemi yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincir 3 ilmeğe denk geleceği için alttan 3 ilmeği atlıyorum. 1, 2, 3. Dördüncüsünün içine batarak sık iğneyle devam ediyorum. Bu kısım şarj kısmının giriş boşluğu için. Ve tekrardan sık iğnelere devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde örgüyü çevirmeden öreceğim. Dönerek örmek istediğim için bu son ilmekte toplamda 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde dönüşü sağlamış oldum. Eğer daha önce çanta tabanı ördüyseniz aynı mantıkla ilerleyecek. Bu şekilde döndüğü için karşıya denk gelen ilmeklere batıp birer tane sık iğne yapacağım. Bir yandan da arkadaki ipi yürütüyorum. Daha sonra uğraşmak istemediğim için. Üç sık iğnemi yaptım. Dördüncüsü zaten bu artış yaptığımız kısımda. Bu zincir yaptığımız yerlerde de artık sık iğneler yapacağız. Boşluğun içine batıyorum. 3 zincir çektiğim için 3 tane sık iğne yapıyorum. Kalan 4 ilmeği de örerek devam ediyorum.
kısımla yaptığımız 3 ilmeği burada da yapmamız gerekiyor. Şimdi bizim başlangıç ilmeğimizde bu en son yaptığımız ilmek de aynı noktada. Yani bizim bu noktada aslında 2 tane sık iğnemiz var. Ve bir tane daha yapıyorum. Böylece 3'e tamamlanmış oldu. Taban kısmı bu şekilde. İşaretleyicimi çıkarıyorum. İkinci sıraya geçeceğim için bir üst sıraya taşıyorum işaretleyicimi. Artış yaparak başlayacağım. İlk önüme gelen ilmeğe batıyorum ve aynı noktada 2 tane sık iğne yapıyorum. Böylece artış yapmış oldum. Döndüğümde bu 2 noktada artış yapacağım. Şimdi bu 3 noktaya kadar, yani aynı noktada 3 tane sık iğne yaptığımız yere kadar birer tane sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Boşluğun içerisinde de tabii 3 tane sık iğnemi atlamıyorum. Devam ediyorum. Üç tane sık iğne yaptığım yere geldim. Her birinin tepesinde 2'şer tane sık iğne yapacağım. İlkini yaptım. Tekrar aynı noktada bir tane daha yapıyorum. Orta kısımdaki sık iğnenin üzerine batıyorum ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve 3. kez sık iğnemi yapıyorum. Böylece buradaki sık iğnelerim 3 yerine 6'ya çıkmış oldu ve tabanımız da genişlemiş oldu. Son 2 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Her ilmekte bir tane, sadece artış noktalarında çift ilmek yapacağız. Son 2 ilmeğim kaldı. Başlangıçta artışı bu noktada yapmıştık. Bunlarda da 2'şer tane yapıp sıramı bitireceğim. Böylece buradaki 3 ilmek de 6'ya çıkmış olacak. Şu an bu şekilde görünüyor. Bundan sonra artışlar yapmayacağım. Normal dönerek örmeye devam edeceğim. Ve ördükçe bu taban çukurlaşmaya başlayacak. İşaretleyicimi taktım. Önüme gelen her ilmeğe birer tane sık iğne yapacağım. Ve bu noktaya kadar bunu devam ettireceğim. Şu an 30 tane ilmeğim var. Bu 30 tane ilmeği hiç bozmadan 8 sıra boyunca öreceğim. Sıramın sonuna kadar devam ettim. Bir kere daha göstermek istiyorum. İşaretleyiciyi taşıyorum. Ve önüme gelen her ilmeğe birer tane sık iğne yapacağım. 8 sıra olana kadar, bu başladığımız yerden itibaren 8 sıra olacak. Bakın, bu boşluk kısmının olduğu yer birinci sıramız. 1, 2, 3 sıra boyunca örmüşüz. Şu şekilde çevirdiğimizde de 1, 2, 3 sıra. Toplamda 8 sıra olacak. 30 tane ilmeğimi hiç bozmadan sık iğnelerime devam ediyorum. Bakın şimdiden kıvrılmaya başladı. Bu şekilde kıvrıldıkça çukurlaşacak ve kılıfımız oluşmuş olacak. 8 sıra öreceğim. 8 sıra boyunca örmeye devam ettim. Şu an görüntüsü bu şekilde. Bakalım. Bu şekilde kutunun iç kısma gömülmesi gerekiyor. Bakın, kapak kısmından önce gayet sıfır bir şekilde gömülüyor. Alt kısım burada. Şu iç kısımdaki ip, ona aldırmayın. Şimdi benim örgüm bu
Bu kadar alt kısım için. Eğer sizinki 5 sırada bitiyorsa 5 sırada bırakabilir veya birkaç sıra daha devam etmeniz gerekiyorsa edebilirsiniz. Benim için benim ipime ve elimin ayarına göre 8 sıra ideal oluyor. Şimdi işaretleyiciyi çıkarıyorum. İpimi kesmeden önce bir kayma dikişi yapalım. Bir veya iki tane şu şekilde kayma dikişi yapabilirsiniz. Düğüm atmayacağım. İpimi çektim. Kapatıyorum. Alt kısım tamamlandığı için bunu bu şekilde bırakacağım. Şimdi üst kısmı öreceğiz ve daha sonra bu iki parçayı birleştireceğiz. Bu ipi de en son iğneyle gizleyeceğim. Yine zincir çekerek aynı mantıkla başlayacağım. 12 tane zincir çekmiştim alt kısım için. Üst kısım için de 12 tane zincir çekiyorum. ...12 zincirimi yaptım. Yine sık iğneler yapacağım. Hemen ilk gelen ilmeğe batıp sık iğne yapıyorum. Ve bunu sıranın sonuna kadar devam ettireceğim. Bu sefer boşluk kısmı olmayacağı için dümdüz öreceğiz. İlk ilmeğime yine işaretleyicimi takıyorum. İlk zincire kadar sık iğnelerime devam ediyorum. Son ilmeğime kadar devam ettim. Son ilmekte 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktada 3 tane sık iğne. Böylece dönüşü sağlamış oldum. Ve diğer uç noktaya kadar yine sık iğnelerime devam edeceğim. Bu sırada ördüğümüz sık iğnelerin karşısına gelen yerlere batacağım ve birer tane sık iğne yapacağım. Sıramın sonuna kadar geldim. Burası benim zaten başlangıç yerimde ve bu noktada bir tane ilmeğim var. Karşıda denk gelen yere yapıyorum. 2 oldu ve aynı noktada tekrardan sık iğne yapıyorum. Böylece 3'e tamamlanmış oldu. Bu kısımda ve bu kısımda 3'er tane ilmeğim olmuş oldu. İşaretleyicimi taşıyacağım. İlmeğimi takıyorum. Yine artış yaparak başlayacağım. Bu 3 olan ilmeğimi 6'ya tamamlamak istiyorum. İlk ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum. İlk artışı yaptım. Kalan son 2 ilmekte artışımı yapıp sıramı bitirmem gerekiyor. Şimdi ben bu şekilde devam edeceğim. Buradaki 3 ilmeğin olduğu noktaya kadar birer tane sık iğne yapacağım. Dönüş noktasına kadar devam ettim. 1, 2 ve 3. Bu 3 ilmek üzerinde ikişer tane sık iğne yapacağım. İlkini yaptım. Aynı noktada tekrar tepe noktası, aynı noktada 2 tane. Ve üçüncü kez aynı noktada 2 tane. Hem dönüşü sağladım hem de artışlarımı yaptım. Son 2 ilmeğe kadar her ilmekte birer tane sık iğne yapıp devam edeceğim. Kalan son 2 ilmekte ise ikişer tane yapacağım. Ve artışım bitmiş olacak. Son 2 ilmeğim kaldı. İkisinde de ikişer tane sık iğne yapıyorum. Böylece artışlarımı tamamlamış oldum ve ilmek sayım şu an 30 tane. Yine bunu bozmadan dönerek örmeye devam edeceğim.
Ve kapağımı örtene kadar bunu devam ettireceğim. Toplamda 6 sıra boyunca örmeyi planlıyorum. İşareticimi taşıdım. Döneceğim. Bütün ilmeklerde birer tane sık iğne yapacağım. Bu noktaya geldiğimde yine işaretleyicimi taşıyıp bir üst sıraya geçeceğim. Toplam 6 sıra olana kadar devam ediyorum. Kapak kısmını 6 sıra boyunca ördüm ve benim için yeterli oldu. Eğer siz 3 sıra ördüğünüzde yeterli geliyorsa aşağıda bırakabilir veya birkaç sıra örmeniz gerekiyorsa devam edebilirsiniz. Bu şekilde bakalım. Alt kısmı da yerleştirelim. Evet. Bu şekilde fit duruyor. Ben daha önce ördüğüm iki kapağı birleştirirken iğne kullanmıştım. Bu şekilde dikmiştim düz kısımdan. Görüntüsü bu şekilde. Bu sefer tığ ile birleştirmek istiyorum. Eğer iğne ile birleştirecekseniz uzun bir ip bırakın. Buradan kesin ve dikişinizi yapabilirsiniz. Bu işaretleyiciyi çıkarıyorum. Bu ipi de iç kısma alalım. Daha sonra iğne ile gizleyeceğim. İç kısımdan ilmeklerin içinden yürüterek bu ipi gizleyeceğim. Şimdilik iç kısımda dursun. Şöyle yerleştiriyorum. Bunu da yerleştirelim. İğne ile dikerken dediğim gibi üst kapak kısmını buradaki ipi uzun bıraktım ve yine düz kısımdayken bu ilmeklerin şu kanatlarını, arkadaki kanatlarını alarak dikişimi yaptım. Diğer uç kısma kadar. Şimdi kapak açıldığında şu yan kısımdan itibaren, bakın şöyle açıldığında şu kısımdan itibaren diktim. Direkt isterseniz şuradan da dikebilirsiniz. Ben biraz geriden dikmeyi tercih ettim. Ve yine aynı şekilde yapacağım. Yerleştiriyorum. Hiza almak için. Bunu da yerleştirdim. Karşısına denk gelen ilmeğe bakıyorum. Burası tığla dikiş yapacağım için tığımı buradan geçirdim. İlmeğimi de aldım ve buradan geçirdim. Bu işlemi iğne ile yapmıştım dediğim gibi. Bana bakan ilmeğin arka kanadını alıyorum. Diğer kapak kısmın ilmeğinin de arka kanadını alıyorum. Doladım. İlmek çıkardım. Kayma dikişi. Battım. Her iki tarafa da. İlmek çıkardım. Kayma dikişi. Bu şekilde diğer uç kısma kadar bunu dikeceğim. Dikişimi devam ettirdim. Bakalım nasıl görünüyor. Burası düz kısmı. İç kısımdan bu şekilde yerleştirelim. Bakın yan kısmında bıraktığım için böyle görünüyor. Dediğim gibi isterseniz öne doğru getirebilirsiniz. Normal dikiş yaptığımda nasıl görünüyor ona da bakın isterseniz. Sadece dış kısımdaki bu kabarıklık var bunda.
Bunda birazcık kabarıklık var ama ezilecektir yani bu kullandıkça. Tek farkı o. Bu benim daha çok içime sindi ama isterseniz dediğim gibi iğne ile düz kısımdan dikebilirsiniz. Onda görünüşü bu şekilde olacaktır. Şimdi işim bitti. İpimi kesiyorum ve çıkardım. İç kısımdan gizleyeceğim. O yüzden iç kısmı alıyorum. İğne ile gizleyeceğim. Çünkü tığım ilmekler arasından geçebilecek kalınlıkta değil. O yüzden şöyle 1-2 ilmekten geçirdim. Daha sonra gizleyeceğim. Şimdi kapak kısmımız bu şekilde. Ben buna düğme yaptım. Ama bu şekilde de kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Sadece şu şekilde gevşeyebiliyor. Özellikle akrilik ip kullandıysanız onlar daha esnemeye müsait olduğu için gevşeme yapacaktır. O yüzden ben düğme örmek istiyorum. Eğer düğmeniz varsa üzerine direkt dikebilirsiniz. Düğme yapmak için sihirli halka yapıyorum. Bu halkanın uç kısmını biraz uzun tutuyorum. Parmağıma doladım. Sihirli halkamı kilitledim. Daha önce hiç ponçik yaptıysanız aynı mantıkla tığımın başına doluyorum. Boşluğun içine battım. İlmek çıkardım. Örmüyorum. Tekrar doladım. Boşluğun içine battım. İlmek çıkardım. Yine örmeden ilmek çıkarıyorum. 3 oldu. 4 5. Bunu devam ettirebilirsiniz. 6-7 yapabilirsiniz. Düğmeniz büyüyecektir eğer devam ederseniz. 5 kere yaptıktan sonra bütün ilmekleri birlikte örüyorum. Buradaki ipimi çekiyorum sihirli halkamı kapatmak için. Bir tane zincir. İpimi kestim. Düğmenin yapımı bu kadardı. Sıkıladım. Evet, bu şekilde. Şimdi bunu üzerine sabitleyeceğim. Ortadaki deliğin olduğu kısmı baz alıyorum. Üzerine koydum. Bu uzun bıraktığım ipleri arka kısma taşıyacağım. Arkadan batıyorum. Bu ipi arka kısma taşıyorum. Aynı şekilde diğer ipi de aynı hizadan, bakın arka kısımdan, şu kısımdan batacağım. Bu ipi de arka kısma taşıyacağım. Bakalım nasıl duruyor? Ortalı duruyor. Ve bunu arka kısımda düğüm atarak sabitleyeceğim. Bu şekilde çevireyim. Üç dört tane düğüm atarak bunu sıkılayacağız. İyice sabitleyeceğiz buraya. Bunu yapmak istemezseniz bu noktaya bir tane düğme dikebilirsiniz. Ve şimdi göstereceğim şekilde bu düğmeyi geçirdiğimiz kısmı yapabilirsiniz düğmenizin büyüklüğüne göre. Düğüm attım. Yeterli. Yine bunu da iğne ile ilmeklerin arasından gizleyeceğim. Şimdilik iç kısımda bırakıyorum. Düğmenin etrafından geçireceğimiz zinciri yapalım. Bir tane düğüm yaptım. Bu şekilde hizalaması daha kolay. Bu düğmenin karşısında bakın hemen bir tane ilmek denk geliyor. Bu ilmeği bırakacağım. Onun yanındaki iki ilmeğe sabitlemeler yapacağım. İlmeğim tığda battım. İlmek çıkardım. Kayma dikişiyle sabitledim. Düğmenizin büyüklüğüne göre zincir çekebilirsiniz. Ben 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3
4, 5, 6 ve 7. Hemen yanındaki ilmeği bırakıp diğer ilmeğe batıyorum ve bunu kayma dikişiyle buraya sabitliyorum. Deneyelim. Evet. Bu şekilde etrafından geçmiş olacak. Yine ipimi kesiyorum. Ve bu şekilde. Yine bu ipleri de iğne ile iç kısımdan gizleyeceğiz. Şimdilik iç kısmı alıyorum. Sıkı ördüğüm için bu tığ ile almam mümkün değil. Ama daha küçük bir tığla da yapabilirsiniz. Burada bir düğüm atıp iğne ile ilmeklerin iç kısmından yürüterek gizleyeceğim. Evet, aslında bu kadardı. Umarım anlaşılır ve keyifli olmuştur. Sormak, söylemek istediğiniz bir şey varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ördüğünüz zaman benimle Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Ben de seve seve sizlere sayfamda paylaşırım. Evet. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir, bildirimleri de açabilirsiniz. Böylece benim büyümemde de bana destek olmuş olursunuz. Bu şekilde görünüyor. Bunun üzerine işlemeler yapabilir. Kendi zevkinize göre de çeşitlendirebilirsiniz elbette. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.